Bugün sizlere hazırladığım bu 2 tarifi mutlaka dikkatlice izleyin. Çünkü bunu uygulayanlar cildine "Ne yaptırdın?" sorusunu sıkça duyuyorlar. Sevgili arkadaşlar, balık yağından daha fazla omega yağ asidi ve en sağlıklı sebzelerden daha fazla vitaminle yüklü olan ve aynı zamanda potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi cilde faydalı mineraller içeren çok güzel bir sebzeden güzel bir cilt bakımı hazırlıyoruz. Semizotu şu an tam da mevsimi arkadaşlar. Benim çiçeklerimin arasında bu şekilde çıkmış ve ben onu oradan hemen alıyorum. Bahçemde kendiliğinden güllerimin ve çiçeklerimin arasında çıkan semizotuyla hem salata yapıyorum hem de güzel yemekler yapıyorum. Ama cilt bakımıma da mutlaka dahil ediyorum. Çünkü cilt üzerinde inanılmaz etkileriyle günlük bakım rutinine eklemeniz gereken semizotu cilt üzerinde şahane etkiler sunar. Derin kırışıklıklar, cilt yaraları, aynı zamanda cildinizdeki ileri yaş ve güneş lekelerinden kurtulmak istiyorsanız buyurun size pratik bir tarif. Semizotunu ilk önce topladım ve güzel sirkeli suyla yıkıyorum ve sirkeli suyun içerisinde 5-6 dakika kadar bekletiyorum. Ardından suyunu değiştiriyorum. Akan suyun altında yıkıyorum ve bir kere de tekrar temiz suyla yıkıyorum. Tamamen temiz olmasına özen gösterin arkadaşlar. Üzerindeki toz, mikrop vesaire temizlenmesi için bu adımlara dikkat etmeniz önemlidir. Yaşlanmayı geciktirir, cildi sakinleştirir, kızarıklığı azaltır, cildin nem korumasına yardımcı olur. Çevresel, ve stres faktörlerinden kaynaklanan serbest radikal hasarını, gidererek cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesine yardımcı olur. Tertemiz olan semizotunu hemen bir öğütücünün içerisine aktaracağız. Cildin yaşlanmasını, geciktirir, aynı zamanda da, cildi hücresel olarak da onarmaya yardımcı olur. Şimdi burada bir limonun 1/4'ini kullanıyorum. Bunu hemen içerisine ilave ediyorum. Limon suyu sıkıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir yemek kaşığına yakın. Diğer taraftan burada bir kahve fincanı ölçüsünde kaynatılıp soğutulmuş su ya da hazır içme suyu ya da gül suyu kullanabilirsiniz. Ben gül suyu tercih ettim. Gül suyunu da ilave ediyorum ve hemen öğütücüden bunu geçiriyorum. Ve şimdi mis gibi cilt için faydaları bulunan semizotu özümüz artık kullanıma hazır. Hemen bunu süzelim ve pürüzsüz ve akışkan bir kıvam elde etmek için bu şekilde hazırlıyoruz. Bu tarifi benim yurt dışında bulunan arkadaşım öğretti. Gerçekten de çok güzel, olumlu sonuçlar elde ediliyor. Dilerseniz bunu bu şekilde sıkıp içerisine cildinize iyi gelen leke ya da kırışıklık açıcı yağlardan biraz ekleyip o şekilde kullanabilirsiniz. Ya da buz küplerine doldurup, onları dondurucuda dondurup günlük olarak cildinize bir buz küpü uygulayıp o şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben bunun, çoğunu bu şekilde hemen dondurucuya koymak için buz kalıplarına dökeceğim birazdan. Kendime şöyle 25 milim yani yarım kahve fincanı kadar semizotu özü ayırıyorum. Kalanını dediğim gibi dilerseniz buzdolabında, en fazla 5 gün bekletiliyor bu haliyle. Dilerseniz tonik olarak kullanabilirsiniz. Tüm cilde sürün. 10-15 dakika bekletin ve sonra yıkayın. Ya da hazırlanan bu avokado yağı da eklendikten sonra 3 damla avokado yağı ekliyorum. Güzelce karıştırın ve buz kalıplarına doldurup dondurucudan alıp oradan, her gün ya da gün aşırı olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde de kullanılabiliyor. En fazla 5 gün üst üste kullanılır arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan belirtmek istediğim ben burada bunun kremini yapacağım. Bu krem de 5 günlük. Yani bu kür sadece 5 gün uygulanıyor ve ayda sadece 5 gün. Sonraki ay tekrar 5 gün şeklinde kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane ölçü bardağı, 25 milim yani yarım kahve fincanı semizotu özü ve bunun üzerine 75 milim yani 100 milime tamamlayacak bir biçimde su ekliyorum. Yani
Bir bardağın içerisine döküp kalan karışımı yarım su bardağı ölçüsünde hazırlayabilirsiniz. Tencereye döktüm. Bir tatlı kaşığı mısır nişastası kullandım ben ve nişasta çözülene kadar güzelce karıştırıyorum. Ama burada e, farklı bir nişasta da kullanabilirsiniz. Ve ocağıma götürüp bunu sürekli karıştırarak hemen kıvam alıyor zaten. Güzelce koyu, katı bir kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve bir tabağın içerisine bunu döküp soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Hani ciltte böyle güneşe bağlı olabilir, doğum lekeleri olabilir, hamilelik lekeleri olabilir, ileri yaş lekeleri oluşabilir ya da çiller oluşabilir. Ciltteki iri gözenekler oluşabilir. Cildinizde derin kırışıklıklar olabilir. Bu kremi doğal bir kolajen içeriği niteliğinde olduğu için cildinize kullanabilirsiniz. Temiz cilde uygulayacaksınız. Cildinizi ilk önce zeytinyağlı sabunla güzelce komple yıkayın. Ellerinizi yıkayın. Eller, boyun, dekolte o şekilde hazırlayın. Krem diğer taraftan soğurken. Bu arada ne hazırlıyoruz? Burada bir tatlı kaşığı aloe vera jeli ekliyorum. Bir tatlı kaşığı gliserin ya da bir tatlı kaşığı bebe yağı kullanabilirsiniz. İkisinden birini tercih edin. Hangisi elinizde varsa ya da hangisi cildinize daha iyi geliyorsa. Ben burada bebe yağı kullandım ve bunu güzelce iyice karıştırıyorum ve krem dokusuna getiriyorum. Krem dokusuna gelen karışımı diğer tarafta soğuyan semizotunun içerisine ilave edeceğim ve tamamen homojen kıvam alana kadar çok güzel bir biçimde karıştırmanız gerekiyor. Gerekirse burada bir mikser kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hazırlanan bu karışım buzdolabında cam ve kapaklı bir kavanozun içerisinde 5 güne kadar muhafaza edilebiliyor. 5 günden sonra arta kalan karışım kullanılmıyor. Bu ölçü size fazla gelirse ölçüyü azaltıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Biz evde 2 kişi kız kardeşimle birlikte kullandığımız için ben bu şekilde daha fazla hazırladım. Bakın kremin dokusu ve cilde etkileri çok güzel. Cilt lekeleri, kırışıklıklar ve cilt hasarlarını giderip porselen etkisinde bir cilde kavuşmak istiyorsanız botoks etkili kolajen deposu olan bu krem tarifini uygulayabilirsiniz. Bu maskeyi cildimden söküp çıkarttığımda alttan çıkan deriye inanamadım. Sonuçlar ilk uygulamada bile oldukça şaşırtıcı. Bazıları 40 yaşındayken henüz 30'unda gösterir. İşte cildi diri ve sıkı tutmanın en doğal yolunu bugün sizlere paylaşıyorum. Birkaç limon ve defne yapraklarıyla 3 farklı tarif hazırlayacağım. Cildimiz hücresel döngünün hızı ile doğru orantılı olarak yaşlanıyor. Ancak bazı yollarla yaşlanmayı yavaşlatmak, cildinizin gençliğini korumak ve var olan kırışıklıkları ve lekeleri gidermek istiyorsanız bu yöntemi uygulamanızı öneririm. Burada kullandığımız limonun kabuklarına öncelikle karbonatlı sularla güzelce ova ova yıkadım ve kuruladım. Bütün limonların 4 tane limonun sadece sarı kısımlarını rendeledim. Bu şekilde hazır oldu. Hemen limonları kaldırıyorum ve şimdi sırada defne yaprakları var. Defne yaprakları cildimiz için sayısız faydaları bulunur. Cildi aydınlatır, yaşlanma etkilerini geciktirir. Var olan kırışıklıkları cildimizden söküp atmada oldukça etkilidir. Bendeki defne yaprakları küçük boy olduğu için ben burada 12-13 tane kadar defne yaprağı kullandım. Sizdekilerin büyüklüğüne göre yani defne yaprağınız daha büyük bir hacimde ise bunun ölçüsünü, miktarını azaltabilirsiniz. Havanda iyice eziyorum ve tüm özünden yararlanmak istiyorum. Ben ölçü olsun diye defne yapraklarını bir ölçü kabının içerisine ve limon kabuklarını da buraya ilave ediyorum. Şöyle güzelce bir çalkaladıktan sonra şimdi çaydanlıkta kaynatmayacağız. Sadece sıcak su. Su ısınıp biraz sıcaklaşmaya başladığında hemen ocağın altını kapatın ve 200 milim ölçüde yani bir su bardağı ölçüsü yeterli. Bunun içerisine koyuyoruz. Güzel karıştırdıktan sonra 10 dakika demliyorum. 10 dakika sonra cildimdeki lekeleri ve gözenekleri
ve kırışıklıkları açmak için güzel bir cilt serumu hazırlıyorum. Hemen bir miktarını onu süzdükten sonra defne yaprağı limonla birlikte avokado yağı müthiş bir etki gösteriyor. Burada yarım çay kaşığı kadar avokado yağı ekledim ve şişeyi iyice çalkaladım. Her kullanımda serumu güzelce çalkalamanız gerekiyor. Şimdi cilt serumunu hazırladık. İkinci tarif. İkinci tarifte hemen tekrar süzüyorum. Karışımın içerisine şöyle yarım çay kaşığı kadar chia tohumu ekliyorum. Çünkü bu kremi yaparken ben chia tohumu yağı kullanacağım. Chia tohumu yağı kullanacağım için yarım çay kaşığı chia tohumu benim için yeterli oldu. Bir tatlı kaşığı herhangi bir nişasta ekliyorum ve ocağıma götürüyorum. Kaynamaya başladıktan sonra yine karıştırmayı ihmal etmeden 2-3 dakika daha kaynatıyorum. Bu şekilde çok güzel bir kıvam elde ediliyor. Yüzdeki tüyleri gidermede, kıl köklerine şok etmede oldukça başarılı. Bu tarif aynı zamanda cildinizdeki renk tonu eşitsizliğini giderir. İçerine eklediğimiz o diğer güzel malzemelerle yani chia tohumu, defne yaprağı, limon gibi güzel bir kolajen içeriği de elde edilmiş oluyor. Cildimize hem kolajen yapacağız hem de çok güzel etkili bir cilt bakımı olacak. Hazırladığım karışımdan krem yapmak için 2 yemek kaşığı hemen krem kabımın içerisine aktarıyorum ve diğer karışımı da maske için bir kenara kaldırıyorum. Kremin içerisine elinizde varsa hazırından 2 tatlı kaşığı aloe vera jeli, aloe vera jeliniz yoksa varsa bitkisini kullanabilirsiniz. Keten tohumu jeli ya da ayva çekirdeği jeli ile hazırlayabilirsiniz. Eklemiş olduğum aloe vera ile iyice karıştırdıktan sonra burada yarım tatlı kaşığı kadar chia tohumu yağı ekledim ve tekrar iyice karıştırdım. Kuru, temiz olan cam bir krem kabının içerisine kremimi boşaltıyorum. Kremimiz de hazır. Hem kokusu, hem rengi, hem de cilde vermiş olduğu etkileriyle şahane bir krem elde ettik. Kremin kapağını kapatıyoruz ve hazırladığımız malzemeler buzdolabında 7 güne kadar muhafaza edilebiliyor. Kremi de bir kenara aldım. Tüm bunların cildime güzel etki etmesi için cildimdeki ölü deri tabakasını, kıl köklerinin açılmasına, gözeneklerin açılmasını istiyorum. Çünkü cildinize bu şekilde bakımları uygularsanız neticeler çok daha güzel olacaktır. Elde ettiğiniz sonuçlar şaşırtıcı oluyor arkadaşlar. Şimdi içerisine 1,5-2 tatlı kaşığına yakın jelatin ekledim. Ocakta onu güzel erittim. Ve ilk sıcağı çıktıktan sonra cildime göz çevresi hariç olarak ellerime, yüzüme güzelce uyguluyorum ve cildimde tamamen kuruyana kadar bekletiyorum. Bu tarz bakımları uygularken ellerinize ve tırnaklarınıza da mutlaka uygulayın. Hem tırnak kırılmalarının önüne geçiyor, tırnak uzatmak isteyen arkadaşlarım için tırnaklarının daha hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlıyor. Yaklaşık 30 dakika kadar sonra cildimde maske kurudu ve bu şekilde bunu cildimden nazikçe söküp alıyorum. O esnada yüzünüzdeki istenmeyen tüyler buraya geliyor. Limonla birlikte kullanıldığı için kıl köklerine şok etkisi yapıyor ve buralardan tüy çıkmasını da önlüyor. Güzelce bakın pırıl pırıl bir ten elde ettim. Maskeyi soyduktan sonra cildimi güzelce duruladım, kuruladım ve şimdi cildime hemen serumdan yine göz çevresi hariç cildime güzelce masaj yapıyorum ve tonik yani cilt serumu cildim tarafından tamamen emilim gösterip kuruyana kadar bekliyorum. Ardından da yine göz çevresi hariç olarak cildime kremi ince bir tabaka halinde ve cildime masaj yaparak uyguluyorum. Bu işlemleri gece yapmanızı öneriyorum. Çünkü geceleri cilt kendini yenilemeye alıyor ve bu tarz cilt bakımlarıyla da cildiniz daha da gençleşmiş oluyor arkadaşlar. Cilt serumu ve etkili olan yüz beyazlatıcı, kırışıklık açıcı, tüy ve lekeleri giderici kremimiz
Bu şekilde kapaklarını kapatıyoruz ve buzdolabında 7 güne kadar muhafaza edilebiliyor. 7 günden sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor arkadaşlar. Maskeyi sadece bir kere uyguluyoruz ve sonra devamında bunları 7 gece üst üste uyguluyoruz. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum beğenir, uygular ve memnun kalırsınız. Deneyimlerinizi altta yorumlar bölümünde benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşça kalın.